Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra karşınızdayım. Yaklaşık bir aydır her gün neredeyse severek kullandığım bu güzel çantayı sizlerle paylaşmak istedim. Aslında videosu çok önceden hazırdı ama bitişi yapamadığım için paylaşamamıştım. Bakın bu şekilde bir Kore kanalında gördüm. Instagram'da çok beğendim. Yapımı çok basit. Sadece trabzan biliyorsanız sizler de kolaylıkla bunu yapabilirsiniz. Böyle büzgülü şekilde de kullanılabiliyor kolda. Veya da bunları şöyle yana bırakarak bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ben gerçekten çok severek kullanıyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz ve denersiniz. Deneyeceklere kolaylıklar diliyorum. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz beni takip edip yorum yaparsanız çok sevinirim. İyi seyirler. Çantamızın yapımına motiflerle başlıyoruz. Bu motiflerden, iki renkli motiflerden toplamda 9 adet olması gerekiyor. Ben 8 tanesini hazırladım. Şimdi bir tanesini de birlikte hazırlayacağız. Bu arada ip ve tığ bilgisi de vermek istiyorum. Tığım şöyle 3,5 milim. İpim normal siyah kağıt ip ve böyle açık renklerde, saman renginin açık tonunda, beyaz değil. Bir yine kağıt ip. Şu açık renk olandan 50 gram bile yeterli olur. Yani çok az bir miktarda kullanacağız sadece. Siyah olandan da ben 300 gram civarında aldım. Ama yani fazla bile gelecek gibi görünüyor şu an. Yani iplerimiz de bu şekilde. Hemen tarife geçelim. Evet, sihirli halka yaparak başlayacağım. Sihirli halkamı yaptım. Daha sonra şöyle ilmeğimi çıkarıyorum ve bir tane sabitliyorum. Şimdi bu birinci zincirim sayılıyor. 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum başlangıç aşamasında. Başına doluyorum, ortaya batıyorum. 3 tane ilmeğim var bakın. İlk ikisini aldım. İkisi duruyor. Başına doladım. Fıstık yapıyorum. İlk ikisini aldım. Üçü duruyor. Başına doladım. İlk ikisini aldım. Dördü duruyor. Şimdi hepsini birlikte topladım. Arada bir tane zincir çekiyorum. Yani biz ne yapmış olduk? İkili trabzan yaptık. Arada bir zincir. Sonra bir tane üçlü fıstık yaptık. Arada bir zincir. Başına doluyorum. Tekrar ortaya batıyorum. Buraya yine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ortayı bu şekilde yapıyoruz. İkili trabzan, arada bir zincir, sonra üçlü fıstık. Fıstığım için de hemen ikisini birlikte aldım. İkisini birlikte aldım. İkisini birlikte aldım. Bakın. Ve topladım. Bakın. İkili trabzan, üçlü fıstık, ikili trabzan, üçlü fıstık. Arada bir zincir. Devam ediyorum. Tekrar ikili trabzanımı yapıyorum. Arada yine bir zincir. Doladım. Tekrar fıstığımı yapıyorum. Hepsini birlikte topladım. Şimdi bakın şurayı bir zincirli kısım yapmıştık. Başlangıcı hemen bir zincirli kısımları sayıyorum. 2, 3, 4, 5, 6.sını yapıyorum. Tekrar ikili trabzan. Arada bir zincir. Son olarak da yine bir fıstık yapıyorum. İkili trabzanla başlayıp fıstıkla bitiriyoruz. Bitirdikten sonra yine arada bir tane zincir çekiyoruz. Bakın halkamı kapatacağım. İyice kapattım. Şimdi bakın başlangıçtaki şu boşluğa batıyorum. Ve ilmeğimi kaydırıp sabitliyorum. Şu boşlukların 8 tane olması gerekiyor. Modelimizi tam doğru düzgün kuralım. 1, bakın 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Daha sonra burada ipimi şöyle koparıyorum. Bu arada bu siyah ip o kadar yumuşak ki normal kağıt ipler gibi değil. Çok hoşuma gitti gerçekten. Çok beğendim. Markası falan yok. Öyle çile şeklinde aldım da. Çok beğendim ama. Normal yüncüden aldım. Evet. Şimdi ortamız hazır.
Gelelim diğer ipimizi alıyoruz şimdi. Şu açık renk ipimi alıyorum ve bu aşamayı yapıyorum. Şimdi açık renk ipimi alıyorum. Sabitliyorum. Bu arada bebeğim uyuyor. Ben de sabahın 7'sinde kalktım. Video çekiyorum. Diğer türlü gerçekten izin vermiyor. Şöyle herhangi bir boşluğa batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Daha sonra 3 tane zincirle yukarı çıkıyorum. Doladım. Şimdi buralara da fıstık yapacağız. Çektim. İkisini birlikte aldım. İkisi tığımda. Doladım. Tekrar battım. İlk ikisini birlikte aldım. Şimdi kalan 3 tanesini birlikte topluyorum. Arada bir tane zincir çekiyorum. Batıyorum. Aynı noktaya yine fıstık yapıyorum. Üçlü fıstık. Evet, bu sırada yapacağımız işlem bu. Her sıraya böyle üçlü fıstık yapacağız. Arada bir zincir. Bir sonraki boşluğa geçerken de zincir çekmiyoruz. Direkt dolayıp geçiyoruz. 1 2 3 hepsini birlikte topladım. Arada bir zincir, yine aynı noktaya batıyorum. 1 2 3 hepsini birlikte topladım. Doladım. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Bakın. Yine aynı şekilde fıstığımı yapıyorum. Arada bir zincir. Bu arada elimi esnek bırakıyorum. Çok sıkı yapmıyorum. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama elim çok esnek. Böyle koca koca alıyorum ilmeklerimi. Evet. Zaten kağıt ipin örümü zor. Bir de kazık gibi olmasın. Bir de ben çantayı bir tık Japon kızın yaptığından daha büyük yapmak istedim. O yüzden de elimi gevşek tutuyorum. Bakın her boşluğa toplam 8 tane boşluk olacak şekilde şöyle ikili fıstık arada bir zincir şeklinde sıramı tamamlıyorum. Evet, bakın son fıstığımı yaptım. Son boşluğa. Burada önemli bir ayrıntı şu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toplamda 8 tane fıstık grubu yapmış olmamız gerekiyor. Bakın son fıstığımı da yaptıktan sonra şöyle ilk başladığım fıstığın tepe kısmına batıyorum. İlmeğimi biraz gevşek bırakıyorum. Ve bir zincirle sabitliyorum. Ve bu şekilde ortamız hazır. Şöyle ipimi koparıyorum. Dediğim gibi ipler şansıma çok yumuşak denk geldi. Birini başka bir tuhafiyeden aldım. Birini başka bir tuhafiyeden aldım. Yani ilginç bir şekilde siyah tabii ki daha yumuşak, daha güzel. Evet, şimdi sıramızı bitirdik. Şimdi tekrar siyah ipimi takıyorum. Tekrar siyah ipimi alıyorum. İpimi sabitliyorum. Şimdi bakın fıstık gruplarından herhangi bir tanesini şöyle ara kısmına, zincirsiz kısmına batıyorum. Bakın zincirsiz kısım dedim özellikle. 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Şimdi artık kareleştireceğiz. Köşe yapıyoruz. Buraya trabzan yapıyorum. Yine ikili trabzan. 2. Yanına bir tane daha yapıyorum. 3. Bakın 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi arada bir tane zincir çekiyorum. Bura köşe olduğu için, köşeyle direkt başladığımız için tekrar buraya bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Üçlü trabzan grubu yapıyorum. Evet bakın. Üçlü trabzan, arada bir zincir, tekrar üçlü trabzan, yani ikili trabzandan oluşan üçlü trabzan grubu demek istedim. Şimdi başına doluyorum. Bakın şöyle fıstıkların bu kısımlarına şimdi çakma trabzan yapacağız. Doladım. Bakın 3 tane ilmeğim var ya, üçünü birlikte çektim. Başına doladım. Aynı noktaya tekrar battım. Bakın. Üçünü birlikte çektim. Çakma trabzan deniyor buna. Başına doladım. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Üçünü birlikte çektim. Doladım. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Üçünü birlikte çekiyorum. Birinci çakma trabzan grubum, ikinci çakma trabzan grubumu doladım. Üçüncü çakma trabzan grubumu yapıyorum. İkişerli çakma trabzanlar yaptım. Bakın. Birinci grubum, ikinci grubum, üçüncü grubum. Şimdi doladım. Tekrar bir sonraki boşluğa geliyorum.
Buraya tekrar köşe yapıyorum. Yani köşelerin arasında 3 tane çakma trabzan grubunun olması gerekiyor. Buraya yine 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Arada bir zincir, aynı noktaya tekrar köşe olduğu için 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. İkinci köşem hazır, bakın. Birinci köşem 1, 2, 3 tane çakma trabzan grubu ve ikinci köşem bu şekilde. Sıramı devam ettireceğim. Şöyle bakın, çakma trabzanlarım, doladım, battım, çakma trabzanlarım. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim. Evet, sıra sonuna geldim, bakın. 4 tane köşem var. Aralarda 3'er tane de ikili trabzan, çakma trabzan grubum var, ikişerli. Şimdi geldim sıranın sonuna. Şurada bakın, ilk başladığımız trabzanın tepesine batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Direkt bu noktada bir tane zincir çekiyorum. Şimdi aynı noktaya batıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. İkincisine geçiyorum. Sık iğne. Bakın şu trabzanların tepe kısımlarına batarak sık iğnelerle dönüyorum bu sırada. Orijinal modelde direkt çantaya geçmişti ama ben çok beğenmedim. Yani şu motif bence çok şık görünmüyor. O yüzden ben şöyle üzerinden bir sıra sık iğne geçtim ki daha güzel görünsün diye. Siz öbür türlü de yapabilirsiniz. Hem bu şekilde çantamızın boyu daha da büyümüş olacak. Şöyle bakın, artırma eksiltme yapmadan her trabzan grubunun üzerine bir tane batarak sık iğnemi yapıyorum. Bu vesileyle de ne yapıyoruz artık? Sıramızı tamamlayıp motifimizi bitiriyoruz. Bakın, her tarafına şöyle artırma eksiltme yapmadan, siyah olduğu için belki görmekte zorlanıyorsunuzdur ama çekim iyi şu an, sabahın 7'sinde çektiğim için sesinden de anlaşılacağı üzere uykudan kalkar kalkmaz kızım uyanmasın diye hemen koştum. Diğer türlü kendi de bakmak istiyor, görmek istiyor, kendi de güya çekim yapmak istiyor falan, çok engelliyor. Evet, bu şekilde sık iğnelerle geçeceğim. Bu noktada tekrar bitişini göstereceğim. Evet, geldim sıra sonuna. Son bakın, sık iğnemi de yapıyorum. İlk başladığım sık iğneye batıyorum, ilmeğimi kaydırıyorum, bir tane zincirle sabitliyorum ve koparıyorum. Artık o kadar çok örgü örüyorum ki böyle iğneyle diyorum, makasla falan kesmeye uğraşmıyorum, direkt çat diye koparıyorum. Evet, motifimiz bitti. Şimdi bakın, motiflerimiz bu şekilde hazır. Toplamda 9 tane motifimizin olması gerekiyor. Bu arada ölçüsünü de vereyim. Bazen kızımdan dolayı bulup söyleyemiyorum ölçülerini falan. Sonra kendimi kötü hissediyorum. Bakın, 10 santimi biraz geçiyor. Evet. Gayet güzel motifimizin boyu. Şöyle bakın. 10 santim biraz geçiyor. 10,5 santim. Şu güzel bir çanta olacak. Özellikle sonbaharda kullanıma çok uygun olacak bence. Siyah böyle taytlarla, pantolonlarla, elbiselerle falan çok şık olacağını düşünüyorum. Şimdi artık motiflerimiz bitti. Ütülemeyi en son, çantayı tamam bitirdikten sonra yapacağım. En son dikime geçmeden önce. Şimdi iğnemi alıp geliyorum. Motifleri birleştireceğiz ve modelimize devam edeceğiz. Evet, iğnemi taktım. Şimdi bakın motifler. 2 tane motifimi alıyorum. Şöyle birbirine bakacak şekilde köşe kısmından başlayarak birleştirmeye başlıyorum. Aynı noktaya tekrar batayım, bir burayı sabitleyelim. Evet. Şimdi bakın, şu dışta kalan ilmekleri birbirine gelecek şekilde karşılıklı dikiyorum. Tekrar şöyle detaylı göstereyim. Bakın, buradan giriyorum. Bir dalından, karşının diğer dalından çıkıyorum.
Evet, bu şekilde ilmeklerimizi karşılıklı birleştirmiş oluyoruz. Bakın motiflerimizi sadece bir yanından birleştireceğiz. Burayı diğer başa kadar hemen bir yapayım. Şöyle bakın, diğer başa kadar yaptım. Bir tane daha yapalım. Köşeyi şöyle güzel sabitleyelim. Evet, bakın bir baştan başladık. Diğer başa kadar birleştirmemizi yaptık. Şimdi hepsini aynı mantıkla yan yana gelecek şekilde 9 tane motifimizi bu şekilde dikelim. Ardından üstte trabzan gruplu modelimizi başlayıp devam ettireceğiz. Şimdi ben hemen dikişimi tamamlayıp dönüyorum. Motiflerimi birleştirdim. Daha sonra çantanın bir kısmını yaptım. Diğer tarafını da aynı mantıkla yapacağız. Onu da size göstereceğim nasıl yapıldığını. Yani her iki yanında aynı mantıkla yapılacak. Daha sonra da birleştirmeye geçeceğiz. Şimdi bakın, toplamda 9 tane motifimiz vardı. 3 tanesini çantanın beden kısmını yapmak için ayıracağız. Bakın burada 3 tanesini ayırdım ve üzerinden sık iğne ve motiflerle modelimi uyguladım. Daha sonra da şu 3 tanesini şöyle yanlara ayıracağız. Ve bu şekilde çantamıza formunu kavuşturmuş olacağız. Şimdi hemen şuranın yapılışına geçelim. Evet, ipimi sabitledim. Şuradan bakın, sağ taraftan 3 tane motifi bıraktım. 4. motifin şu tam orta kısmına batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Ardından da sık iğne yapmaya başlıyorum. Sık iğneleri sayabilirsiniz. Ben diğer tarafta 44 tane sık iğne yaptığım için eşit olması açısından burada da 44 tane sık iğne yapacağım. Bakın, direkt şöyle kapatılan ilmeklerin üzerine sık iğnelerimi yapıyorum. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bu noktaya kadar, bakın toplam 3 tane motifin üzerinden yan sık iğne geçmiş olacağız. Bu noktaya kadar 44 tane bulacak şekilde sık iğnelerimi yapıp dönüyorum. Bu arada şu iki motifin birleşim noktasını da göstermek istiyorum. Buraya da özellikle şöyle tam iki motifin birleşim noktasına denk gelecek şekilde bir tane sık iğne yapıyorum ki şöyle düz bir görüntü olsun diye. Bakın aşağıdan bakın, düz bir görüntü olsun diye. Evet, sıra sonuna kadar sık iğne ile geldim. Şuradaki 3 motifin üzerinden toplamda ben diğer tarafı saymıştım. 44 tane sık iğnem vardı. Benden sayı isteyenler için benimle aynı yapmak zorunda değilsiniz. Şimdi örgümü çeviriyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve koparıyorum. Şimdi örgünün tekrar ön yüzünden ilk yaptığım sık iğneden batıyorum. Modelimi uygulayacağım. Trabzanlı kısma geçtiğimiz için trabzan sırası arka tarafa denk gelmesin diye ters tarafa. O yüzden de böyle bir uygulama yaptım. Şimdi bakın, 2, 3 tane zincirimi çektim. İlk sık iğneden başladım. Başına doladım. Yanındaki sık iğneye battım ve buraya bir tane ikili trabzan yaptım. Şu an 2 tane ikili trabzanımız var. Arada bir tane zincir çekiyorum. Bakın, bir tane sık iğne atlıyorum. Bir sonrakine giriyorum. 2 seferde alarak trabzan yapıyorum. Doluyorum. Direkt dibindekine batıyorum. Yanındakine. Ve yine ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir. Bir tane. Evet, bu arada belleğim doldu. Tekrar videom yarıda kesildi. Devam ediyorum. Yan yana 2 tane trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Farklı sık iğnelere. Arada bir tane zincir çekiyorum. Bir tane sık iğne atlayıp bir sonrakine giriyorum. Trabzan yapıyorum. Daha sonra doluyorum. Sıradaki sık iğneye giriyorum. Trabzan yapıyorum. Bu şekilde bakın, 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzan, 1 zincir şeklinde sıramı tamamlayacağım. Şuradan bakın sayalım. Kaç tane trabzan olması gerekiyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Benim ölçülerimle 15 tane trabzan oluyor. Şimdi sıramızı bu şekilde tamamlayalım. 15 tane trabzana ulaşalım. Sıramızı bitirelim.
Daha sonra bir üst sıraya geçişi ve modelin devamını göstereceğim sizlere. Evet, sıranın sonuna geldim. Tam 15. trabzan grubumu yapıyorum. İlkini yaptım, ikincisini yapıyorum. Şimdi sıra sonunda başına 2 tane doladım. Battım. İkisini birlikte alarak üçlü trabzan yapıyorum. Yani sadece köşelere üçlü trabzan yapıyoruz. Aralara ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi ikinci sırasını göstereceğim modelin. Bir tane zincir çekiyorum. Her ilmeğin üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Trabzanlarımın üzerine birer tane sık iğne. Şuradaki bir zincirli kısmında ortasına batıp sık iğne yapıyorum. Trabzanımın üzerine sık iğne. Bir sonraki trabzanımın üzerine sık iğne. Şuradaki bir zincirli kısma da ortasına girip sık iğnemi yapıyorum. Şimdi arka yüzde bu şekilde tamamlayalım. Zaten bundan sonrası tekrar niteliğinde diğer şu sıraya geçişte yine göstereceğim. Tamamlayıp dönüyorum. Evet, sıra sonuna kadar sık iğnelerle geldim. Devam ediyorum, doluyorum. Yandakine yine trabzanımı yapıyorum. Yani alt sırada yaptığımızın aynısını yapıyoruz. Arada birisine sık iğne geçmiş bulunmaktayız. Şimdi bu şekilde trabzan grubumuzdan şöyle bakın, çevirelim hemen. Kaç sıra örmüşüz? Aynı sayıda öreceğiz iki tarafında. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 sıra trabzan grubunu öreceğiz. Sonra da en son olarak da sık iğne sıramızı yapacağız. Ve daha sonra birleştirmeye geçeceğiz. İki tarafa da aynı şekilde örelim. Daha sonra birleştirmeyle karşınızda olacağım. Evet, ben şimdi yan taraflarını ördüm çantanın. Sadece birleştirmesi kaldı. Bakın, üzerinden de güzelce ütüledim. Gayet şahane oldu. Şimdi birleştirmesine geçeceğiz. Şurası şöyle alt tabanımız olacak. Şurası bir yanı olacak çantanın. Sağlı solu birleştireceğiz. Burası da diğer yanı olacak. Normalde orijinal modelde dikerek birleştirmiş ama ben daha tok ve güzel dursun diye farklı bir birleştirme yapacağım. Sizler isterseniz benimle aynı tarzda birleştirmeyebilirsiniz. Normal dikebilirsiniz. Ama daha tok ve güzel göstereceğini düşündüğüm için çantayı böyle birleştirmeyi planlıyorum. Bakalım. Şöyle ipimi sabitledim. Aradan çektim. Şimdi bakın, karşıya geçiyorum. Ve sabitliyorum. Sık iğne yapıyorum. Şimdi şöyle karşılıklı bakın batarak birleştirmemi yapıyorum. Bir bu yana batıyoruz, bir karşıya batıyoruz. Bu şekilde sabitliyoruz. Bir bu yana, bir karşıya sabitliyoruz. Bir bu yana, bir karşıya sabitliyoruz. Bu arada benim ipim o kadar güzel ki deri gibi, yani çok beğendim. Bu zamana kadar ördüğüm kağıt iplerin hiçbiri böyle değildi. Gerçekten çok beğendim yani bu kağıt ipi. Yani bu iple herkes kağıt iple örebilir yani. Normalde hani çoğu insan için çok zor olur kağıt iple örmek ama bununla gerçekten çok kolay. Evet, bakın bu şekilde sık iğnelerle birleştiriyorum. Bakın duruşu çok daha güzel duruyor. Şimdi şöyle bakın, sıra başına kadar şöyle birleştirmemi yapacağım. Göstereyim. Bakın direkt sık iğne, yani yaptığımız hiçbir şey yok. Batıyorum, karşıya geçiyorum ve sık iğne ile birleştiriyorum. Bir tane daha göstereyim. Battım, karşıya geçtim, birleştirdim. Battım, karşıya geçtim ve birleştirdim. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet, bakın bir tarafın birleştirmesini bu şekilde dikerek yaptım sık iğne yöntemiyle ve ne kadar muntazam durdu. Ve bakın direkt olarak çantanın da duruşunu daha tok ve direkt kalıp gibi durdurdu. Eğer normal dikseydik duruşu böyle güzel
olmazdı. Yine de dediğim gibi siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım ve sizlerle paylaştım. Şimdi bu yanı da aynı mantıkla sık iğnelerle birleştireceğim. Şu iki tarafını da yine aynı mantıkla birleştireceğim. Daha sonra devam edeceğiz. Evet, şimdi birleştirmeyle devam ediyoruz. Şöyle 4 tarafını 1, 2, 3, 4 dikeceğiz. Şimdi ben bir tarafın dikimini sizlere göstereceğim. Diğer taraflarını diktim. Bakın bu şekilde. Şöyle ilmekleri karşılıklı. Bir saniye canım. Bir buradan batıyoruz. Karşıdan çıkıyoruz. Bakın. Şimdi karşıdan şöyle denk getiriyorum. Bu taraftan çıkıyorum. Bu şekilde dikişini yapıyorum. Sıra sonuna kadar dikeceğim. Şurada göstereyim. Bakın. Burada diktim. Aynı mantıkla burada da dikeceğiz. Yani karşılıklı ilmekleri birleştireceğiz. Ve çantamızın artık bayağı bir halletmiş olacağız yapımını. Evet, askılarını da bu şekilde normal saç örgüsü gibi ördüm. Kendi istediğim boyutta. Aralardan bakın şu şekilde geçirerek yerleştirdim. Hem bu şekilde tutmalı oldu. Hem de bakın bu şekilde askı versiyonunu yapmış olduk. İkisi de çok kullanışlı oldu bence. Çok güzel. Özellikle şu detay çantayı böyle büzüştürdüğü için bence çok daha güzel bir görüntü oldu. Yapımı çok kolay. Özellikle bu sonbaharda çok kullanışlı olacağını düşündüğüm, benim hatta uzun zamandır kullandığım bir çanta. Umarım sizler de beğenirsiniz, denersiniz. Kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.